1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Bir A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım, öylesine yapıp yükleyeyim işte zaman geçer diye başlanılan ve ufak tefek kıpırtılar göründüğünde hemen başlangıçtaki halim selim moddan vazgeçip gerek devrimsel gerek reformvari değişikliklerle başarı kovalanılan ve bu haliyle de sanıyorum biz Cihan İmparatorluğu artı 3. Dünya ülkesi sakinlerinin ruh halini çok iyi yansıtan bir ritimde macerasına devam ediyor. Coğrafi keşiflerde mi geç kaldık, yoksa matbaanın gecikmesiyle mi yaya kaldık muhabbetinin bitip tükenmek bilmediği bu cennet vatanda, sağ olsun biz fani kullar da 2. Mahmut ve Gülhane hattı Hümayun'undan bu tarafa hep bir şeylere geç kalmış olmanın acısıyla yaşıyor ve belki de hayatımıza sirayet etmiş, ben vardığımda çoktan gitmiş olurlarsa telaşıyla yaşıyoruz efendim. Günümüzdeki karmaşada ve Batı dünyasının da hala egemenlikten ve dünyaya zaptiye olmaktan caymamış olsalar da içine düştükleri pespayelikte biraz gevşemiş durumdalarsa da hatırlıyorum ta ilkokulda daha cipsten çıkan yağlı yağlı Looney Tunes tasolarıyla kumar oynamaktan caymamış iken nasıl da taktılardı muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız yularını boğazımıza. Evet efendim. Bugün konumuz bir zamanlar 2'de 1 elektriklerin gidip epeyce gelmediğini hatırlayan toplumumuzda ışıklar saçan bir ampul ambleminin yarattığı cazibeyle bile ilişkilendirilebilecek aydınlanma. Evet efendim, başlıkta ifade ettiğim gibi ben de aydınlanmacı idim çocukluğumda. Avrupalı yaşıtlarımızın muhtemelen tarih diye okuduğu şeyi biz kendimizi 150-200 yıl öncesinin Jön Türkleri gibi kıta Avrupası dilberlerini Türklüğün gücüyle tanıştıracak gibi bir havalarda dolaşıyor. Ulu Önder Atatürk'ün de bu çizgide olduğunu, hatta o yaşlarda komünizm iyi bir şeyse devlet getirir diyen ilk Ankara valisi Nevzat Tandoğan misali iyi olan her şeyin memlekete Büyük Atatürk tarafından getirildiğini düşündüğümüzden aydınlanmanın da kaynağını Zat-ı Muhterem görüyor ve onun safında bulduğumuz için Descartes'tan Voltaire'e, John Locke'dan Jean-Jacques Rousseau'ya bir ton adama ne dediklerini şöyle böyle bilerek hayranlık duyuyorduk. 90'lı yıllarda özellikle büyük şehirlerde örgün eğitime katılan herkes az çok bu çerçeveyle ülkemizin milli eğitim paradigması sayesinde tanışıyor. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü gibi isimlerin yazdıklarıyla aydınlık aydınlık gülüyor. Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Kemal Tahir gibilerinin yazdıklarıyla karanlıkta kalmış cahal köylülerin çektiklerine ve birbirlerine çektirdiklerine ağlıyor. Üstelik ulan yeter okuduğumuz biraz da bir şeyler izleyelim dediğimizde de bunların yazdıklarının filme alınmış versiyonlarıyla karşılaşıyor. İyiliğin, dürüstlüğün, namusun ancak aydınlanma ile mümkün olabileceğine öyle damardan ikna oluyorduk ki harman kalmış müptezeller gibi sağda solda hep o ansızın parlayıp coşacak nurun peşindeydik. Tabii artık bu dönemlerin ve aydınlanma ile Alevi Bektaşiliğin eline, beline, diline yaklaşımının adeta bir sentezini oluşturan paradigmanın tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını söyleyebiliriz sanırım. Cem Yılmaz da Erşan Kuneri de parodisini yaptığına göre tabutuna çiviler çakılmıştır diyebiliriz. Bu arada bu buluşumu şu an çok sevdim ha beyler. Bu konular hakkında okul falan okuyanınız varsa değerlendirebilir. Bizde Cumhuriyet'in popüler muhalif kuşağını oluşturan sanat sepetçilerin özellikle bu sözünü ettiğim anlayışı ciddi biçimde temsil ettiğini söyleyebiliriz sanırım. Yani aydınlanma ile Alevi Bektaşi çizgisinin birleştirilmesi hakkındakini diyorum. Sinematografik olarak da Kemal Sunal'ın politik filmlerinin toplamında bu karakteri temsil ettiği söylenebilir. Bilirsiniz bu sözünü ettiğim filmlerin bir kısmında bir tane kötü hacı amca olur, ev sahibi filan. Aydınlanma yerine köhne tutuculuğun yolunu tutmuş figür olarak. Canım edip cansever diyor ya, insan yaşadığı yere benzer diye.
her kimse Ahmet abisine. Hakikaten doğru lan galiba. Düşünüyorum, çocukluğumda aydınlanmacıydım. Sonra bizim lise falan zamanları da böyle değişik bir ara dönem gibi bir şeydi. Mendilimde Gülo'ya, Hatırla Sevgili falan gibi diziler çıktıydı piyasaya. Yeşil Park'a yeniden bir moda olur gibi olduydu filan. Geçen üniversiteden tanıdığım birkaç arkadaşla karşılaşıp eski günleri yad ettiydik de dediydim. Nasıl olduysa biz küçük 68 gibi bir devre denk geldiydik diye. O hesap işte 80 öncesi devrimci solcu gazetelerinde Yozgat Çayıralan Söbeçimen köyünde köylüler Mao'nun 3 dünya teorisini reddetti tadında haberler çıkaracak şiddette değilse de biraz abartı olduğundan hep şüphelendiğim İzmir'de liseliler anarşizm mi komünizm mi tartışıyorlar falan seviyesinde bir şeyler vardı işte. Neyse bakıyorum şöyle bir kişisel geçmişime. Küçüklüğümde aydınlanmacıydım dediğim gibi. Sonra aydınlanmayı reddetmeyen o çizginin takipçisi bir sosyalizmde karar kıldım. Eğer bu coğrafya kaderdir yaklaşımı gerçekten bu kadar etkili ise ufak ufak cumaları kılmaya başlamam yakındır sanırım. Aslında aydınlanma mevzuna yerel bir giriş babında sayabileceğimiz bunca lakırdığı etme nedenim de en geç 1945 civarında falan nalları diktiği anlaşılmış. 68 kuşağı bunu protesto edeceğim diye ders verdiği kürsünün önünde dilrubalar memeleri fora edince şöyle diye bir buğse konduracağına yerin dibine geçen ve kısa zaman sonra da nalları diken Adorno'nun falan hallaç pamuğu gibi attırdığı aydınlanmayı biz baya gurur ve şişinmeyle toplumun cahal, yobaz ve köylü takımına karşı adeta İttihat ve Terakki fırkası rozetiymişçesine yakamızda taşımışız. Kuruluşuna geç kaldığımız şeyin çöküşünü de fark edemeyip ona da geç kalmışız yani ilginç değil mi? Gerçi çöküşü möküşü tartışmalı ama benim bu bölümdeki amacım da aslında çiğ süt emmiş insanoğlunun en acayip ve en tersine işleyen girişimlerinden biri olarak aydınlanmayı ele almaktı. Her zamanki gibi artık lafın bundan sonraki kısmına kısmetmiş. Şimdi aranızda aydınlanma ne ola ki diyen varsa normalde onu sevgili Kooperatif Kemal'e havale etmek gerekirdi ama kısaca anlatayım. Aydınlanma Avrupa'da 17. yüzyılda falan ortaya çıkmış. Böyle hem toplumsal koşulların hem zamanın hem bunların para pul durumlarının kimilerine göre tükettikleri protein miktarlarının falan bile tam denk gelmesiyle ortaya çıkmış ve günümüzün moda tabiriyle tam anlamıyla bir game changer olmuş düşünce atmosferini anlatmak için kullanılıyor. Bu da temelde bu din min işlerinin biraz daha rafa kaldırılıp aklın, mantığın falan ön plana çıkmasını, bilimsel düşüncenin kıymete binmesini ve dünyayı anlamak için en temel aktör olarak konumlandırılmasını, işte en çok Fransızlar eşit özgür ve kardeşse de tüm insanların eşit özgür ve kardeş kabul edilmesini, bireysel özgürlükleri, din işleriyle devlet işlerinin filan ayrılmasını öngören düşüncelerin oluşturduğu bir atmosfer. Tabii öyle birdenbire olmamış bu işler. Böyle tarihsel olarak bakacak olursak sanırım ucu ta 12. yüzyıla, hatta şaşırtıcı biçimde bizim her köşe başında heykeline rastlanan Müslüman parlak ilim adamları dönemine filan uzanacağı düşünülebilecek bir macera bu. Benciley'inde en az tıpkı treni kovalayan biz 3. dünyalıların hikayesi kadar hazin bir hikayeye sahip bu. Neden diyeceksiniz? Nedeni var mı oğlum? Eğer bunlar aydınlanma diye milleti yiyip alttan alta gemilerini yürütmeye bakmak derdinde değillerse, yani düşündükleri ve yapmak istedikleri şeylerde samimilerse fena çuvallamadılar mı sizce de? Bir kitabında rastlayıp çok sevdiğim için ne zaman moderniteyi filan anlatmaya çalışsam hep alıntıladığım, saçı sakalı akademi kürsülerinde ağartmış David Harvey'in deyimiyle dünyayı şekillendiren modernite aydınlanma projesinin pratiği olarak düşünülebilir. Düşünsene böyle fularlı, bukle bukle peruklu falan adamsın. Düşünüyorum öyleyse varım. Sizin fikirlerinize katılmıyorum ama o fikirleri ifade edebilmeniz için canımı ortaya koyarım falan gibi ağır ağır laflar ediyorsun. Bilimsel düşünceyle falan insanlığı hastalıktan, kıtlıktan, savaştan, zulümden falan kurtaracaksın. Kafaya koymuşsun.
Ömür bir yerde bitmiş tabii ama arkadan gelenler bu yollar bize helaldir deyip varıp yürümüş ama sonuç dev savaşlarda milyonlarcası birbirini kırmış, atom bombasını çakmışlar birbirlerinin kafasına. Hele bir de bugüne baksanız amına koyayım mum ışığında, lüks lambasında aydınlansak bundan iyiydi dersin. Dünyanın başında bir sarı kafa, coin moin milleti tokatlamayı kovalıyor. Paris Komünü'nü yaratan yiğit Fransız halkının kadın bakanları tokalaşılmamayı göze alarak Sem amcalarının peşinde El-Kaide, El-Nusra, HTŞ evrimiyle devlet başkanlığına varıp gelmiş adamların huzuruna çıkıyor filan. Neyse, real politiğe bunca bulanmayalım. Hem sıkıcı hem de tehlikeli. Ama sözüne ettiğim trajediyi anlatmak için bunları söylemem de şart gibi bir şeydi. Şimdi 8-9 yaşlarındayken çoktan neredeyse yarım yüzyıl önce iflas etmiş olduğu halde dokunulmaz, toz kondurulamaz olduğunu düşündüğüm bu paradigmanın ilk izlerine Rönesans'ta şapel duvarlarına Adem babamız ile Tanrı'yı, Tanrı'nın arka planına gizlice anatomik bir insan beyni yerleştiren Michelangelo'da filan arayabiliriz belki. Gerçi o açıdan düşünürsek bizde de ben Allah'ım diye ortalıkta dolaştığı için derisi yüzülen Hallacı Mansur'u da bu işlerin başına yerleştirebilirdik ama dedim ya bizimkiler önünü iyi almışlar. Gaz lambası neyinize yetmiyor diyerek aydınlanmanın. Şaka bir yana bu tür şeyler hakikaten çok farklı biçimlerde okunabilir. O açıdan Michelangelo'nun da ne kadar aydınlanmayı öncüllediğini bilemiyorum açıkçası. İnsan böyle bağlantıları fark edince hemen tez canlı oluveriyor. Şeyh Bedrettin'i dünyanın ilk sosyalist ayaklanmasının lideri yapıvermelerinde olduğu gibi. Ama Ninja Kaplumbağa isimli amcamız da böyle bir piçliği boşuna yapmış değildir. Çok açık bir mesaj aslında. Bir de beynin anatomisini bu kadar iyi bildiği için yasak olduğu halde ölü kesip biçtiği düşünülürse la yetti gari dininiz diyanetiniz hadi aydınlanak falan diye içinden geçirenlerden biri olduğu düşünülebilir. Bak bir de daha aydınlanmaya varıncaya kadar ne harcanan koç yiğitler var. Dünya evrenin merkezinde değil deyip de bir şekil yırtıp eceliyle ölen Kopernik bir tarafa ama temelde onun dediklerini tekrarlıyor diye diri diri yaktıkları Giordano Bruno filan var mesela. Hey gidi hey. Gerçi bunlar da biraz netameli. Bilim şövalyesi olarak lanse ediyorlar ama ezoterik mezoterik bir şeyleri de varmış. İşte bunlar hep işin tuzu biberi zaten. Hep akıl, hep akıl. Matesis, universalistle olacak işler değil. Görüyoruz işte Assassin's Creed'de filan. Biz tarihi buralardan öğrendik hep. Ne diyorduk? Kökeni mökeni bir tarafa, işin özü aydınlanmanın olayı bu kardeşim. Akıl, akıl, akıl. O olmasa insanın hayvandan farklı bir yanı yok. Tüm keramet akılda yani. Akıl akıl gel götüme takıl diyesi geliyor insanın. Tabii bütün Avrupa aslında ondan sonra ilerlemeye başladı geyiklerinin demirbaşı, coğrafi keşiflerin, çok gezenin ayağına bok bulaşır lafını pek de ciddiye almıyormuş gibi görünen Frank gavurunun ampulleri yakmasında büyük payı olduğu söylenebilir. Dünyada çeşit çeşit insan olduğunu, hatta bazılarının kendilerinden doğru bakınca daha hayvanımsı durduğunu görünce, bir de bunların da değişik değişik adetleri olduğunu, envai çeşit varlıklara tapar olduklarını filan görünce, demek ki herkes kendine göre kafasından bir şeyler uyduruyor. Onlarda az bizde çok olabilir ama her şeyin özü akla çıkıyor diye düşünmüş olabilirler. KPSS çıkışı öngördüğü başarısının keyfini beyin bedava diyerek çıkaran abimiz gibi rasyonel aklı göklere çıkaran aydınlanmacı abilerimiz beyin mühim ama göt de mühim. Bir sıçamaz ol da beyin ne halt edebiliyor gör bahayım deyiveren bir kenar mahalle bilgesiyle nasıl başa çıkarlardı? Açıkçası onu da merak etmiyor değilim. Biraz önce aydınlanma ile ilgili başvuruya ihtiyacım olduğunda kürkçü dükkanı misali dönüp dolaşıp geldiğimi söylediğim David Harvey'in Postmodernliğin Durumu isimli kitabından meselenin en başında da ne kadar zorlu ve çelişkilerle dolu olduğunu güzelce özetleyen bir pasajı, asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa bil ki yağdır, onun da aslı ayrandır biçimindeki akıllara zarar atasözümüzü de bir kez daha hatırlayarak okuyalım.
Kuşku yok ki aydınlanma düşüncesi, koca bir dizi zorlu sorun ve sayısı pek de az olmayan baş ağrıtacak türden çelişki içeriyordu. Ama her şeyden önce araç-amaç ilişkisi sorunu kendini hep hissettiriyordu. Amaçların kendisi ise asla kesin kes tanımlanamıyordu. Tanımlandığı zaman da kimilerine özgürleştirici göründüğü kadar kimilerine de baskıcı görünen bir ütopik plan çerçevesinde oluyordu bu. Üstelik kimin başkalarından üstün bir akla sahip olduğunun iddia edilebileceği ve bu aklın hangi koşullar altında iktidar uygulamasına temel olması gerektiği sorusuna açıkça cevap verilmesi gerekliydi. Rousseau, insanlığın özgür olmaya zorlanması gerekeceğini belirtmişti. Fransız devriminin Jacobenleri tam da Rousseau'nun felsefi düşüncesinin ulaştığı noktayı politik pratiklerinin hareket noktası yaptılar. Aydınlanma düşüncesinin ilk habercilerinden olan Francis Bacon, New Atlantis başlıklı ütopik risalesinde bilginin muhafızı, ahlak yargıcı ve gerçek bilim adamı işlevlerini üstlenecek hikmet sahibi bilgelerden oluşan bir topluluk öngörüyordu. Bunlar toplumun gündelik yaşamının dışında kalarak onun üzerinde olağanüstü bir manevi iktidar uygulayacaklardı. Bacon'ın yalnızca erkeklerden ve beyaz ırktan oluşan bu seçkin ama kolektif bilgesinin karşısına başka aydınlanmacılar eşsiz çabaları ve mücadeleleri sonucunda akıl ve uygarlığı ister istemez gerçek bir kurtuluşun sınırlarına kadar götürecek olan büyük düşünürlerin, insanlığın bu büyük banilerinin dizginlenmemiş bireyciliğini çıkarıyorlardı. Başkaları ise belki ilahi bir kaynağı bile olan içkin bir teleolojinin işlemekte olduğunu ve insan ruhunun buna karşılık vermesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyorlardı. Ya da Adam Smith'in piyasaya atfettiği ünlü görünmez elde olduğu gibi en güvenilmez ahlaki duyguları bile herkesin çıkarına bir sonuca ulaştıran bir toplumsal mekanizmanın var olduğunu ileri sürüyorlardı. Gördüğünüz gibi en başından beri her ne kadar akıl akıl deseler de başı bozukluğa açık oldukları görülen ama şimdi haklarını da yemeyelim, sağlam bir ütopyacı cesarete de yaslanan aydınlanmacı çizgi her ne kadar içimde lan bunlar aslında gizli amaçlar peşinde olan tapınakçılar olmasın ya da öyle de böyle de sıçtılar, baksana en kabadayıları olan Marx bile kündeye geldi diye fısıldayan bir sesle de olsa çocukluk aşkı olduğundan mıdır nedir? Hala bende ince bir sempati uyandırmayı başarıyor. Sadece rasyonelite değil tabii. İnsan gibi insan olmak için azıcık delilik de lazım ama iyice delirip azıtmaya, hepten zıvanadan çıkmaya meyyal olan insanlığa karşı da kardeşim bak seni akla, mantığa, izana davet ediyorum diyen bir babacana da hala ihtiyaç var gibi sanki. Hatta belki de her zaman olduğundan daha fazla. Böyle düşününce de içimdeki ses, öyle akılla makılla olmaz. Gayri ne gir ıslan ne çık kuru denecek zaman geçmiş diye düşünüyor insanlık için. İşte bu noktada kafam karışık. İnsanlığa iyi gelecek olan akıl mantık mıdır? Yoksa dondurmam kaymağın Ali ustasının tekrarlayıp durduğu gibi bir cinnet her şeyi halleder mi? Bilemiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Bye.